Merhaba sevgili hanımlar, Canım Anne YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü videomda bu görmüş olduğunuz salopet elbisenin nasıl yapıldığını anlatmaya çalışacağım. Elbisemiz 1,5-2 yaş uyumlu oldu arkadaşlar. Dilerseniz yine aynı ölçülerde biraz daha boyunu uzun yaparak aşağı yukarı 1 yaş kadar daha büyütebilirsiniz. Ama sonrası için daha büyük yapmak için de yine bu etek kısmında videoda zaten başlangıcında da göreceğiniz gibi biraz daha genişleterek daha büyük yaşlar için de başlayabilirsiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şık güzel bir model çıkarmaya çalıştık. Askı kısmını da kesinlikle görmenizi istiyorum. Çok hoşuma gitti bu detay benim. Aynı noktadan başlayıp daha sonra ayırdık askı kısmını da. Görüntümüz bu şekilde. Ufak tefek iplerimiz kaldı. Şimdi onları da temizledikten sonra tamamını bitirmiş olacağım. Ama yine anlatımımıza geçmeden önce eğer hala kanalımıza abone değilseniz abone olmanızı rica ediyorum. Yayınlanan videolarımızdan haberdar olmak içinse bildirimleri açmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Elbisemiz hakkındaki yorumlarınızı da mutlaka bekliyor olacağız. Şimdi anlatımımıza geçebiliriz. Şöyle iplerimizle başlayalım hemen arkadaşlar. Şu şekilde 2 ip kullanacağım. Bir tanesi klasik çoğu markanın olan bebe yünlerinden. Bir tanesi de yine şöyle ihraç fazlası ürünlerden. İhraç fazlası olan ürünüm şu şekilde batik ip. Burada sadece ipin kalınlığını anlatmak için ihraç fazlası dedim. Yoksa onun dışında farklı bir özelliği yok. Bu da kullandığım hep genelde bebek örgülerinde kullandığım iplerimden. Şöyle bir kısmını 2'ye katlıyorum. Zincir çekerek başlayacağız arkadaşlar. Buradaki zincir sayımız 3'ün katları olmalı. Tek şartı bu. 3'ün katları olarak başlayacağız. Ben 111 tane ilmek atacağım. Zincir çekeceğim. Bu şekilde devam edeceğiz. Önce bir zincirimizi tamamlayalım. Şimdi saymadan çekiyorum. Sayarak tamamlayayım. Daha sonra modelimizi kuralım. Şöyle ki zincir kısmını tamamladım. Burada ölçü olarak şöyle bir 2'ye katladığımızdaki genişliği baz alarak başlayabilirsiniz. Şimdi biraz fazla katlamışım ipimi. Şöyle kenara alacağım onu. Bakın şöyle tek kat zincire geçiyorum ve şöyle alttan sıkılıyorum. Şimdi zincirimizi düz bir şekilde şöyle çeviriyoruz. Dönmemesine gayret edelim ki ilk sırayı sadece trabzan olarak başlayacağız. Bu yüzden düzgün bir görüntü olsun istiyorum. Şöyle dümdüz çevirdim. Bakın tığımı çıkardım. Zincirin başından yani ilk zincirden tığımı geçirdikten sonra ilmeğimi tekrar tığıma geçirip buradan geçiriyorum. 2-3 zincir çekiyorum. Şimdi her zincire bir kez batarak tüm sırayı trabzanlarla dolduracağız. Şöyle ki devam edeceğiz. Bütün sıra boyunca dümdüz trabzan örüyoruz ve sonrasını birlikte devam edelim. Tüm sırayı şu şekilde tamamladık. Şimdi ilk zincirin tepesine batıyorum ve burada sırayı bütünlüyorum. Daha sonra şöyle zincirimi çektikten sonra ilmeğimi biraz uzatacağım. Çünkü bu ilmek burada kalacak. Sökülmemesi için bu şekilde uzattım. Şimdi hemen diğer ipime geçiyorum. Şöyle hemen batik ipimize geçiyoruz. Şöyle bir başlangıç ilmeğiyle başlayalım. Şu şekilde. Düz yüzünden öreceğiz. Herhangi bir yerden başlayabilirsiniz şimdi. Ama sonrasında hep aynı yerden başlayıp bitirmemiz gerekecek.
Şimdi yine ben şöyle başladığım yerden başlayayım. Şuranın biraz daha kalın, biraz daha gösterişli durmasını istiyorum. O yüzden tekli trabzanla yapacağım. İlk tutturmamı yaptıktan sonra 3 zincir, ardından tekrar ipimi sarıyorum ve tekli trabzan yapıyorum. Bu şekilde tüm sırayı öreceğim. Önce 3 zincir, ardından 1 2 3 tane sayıyoruz ve araya batarak tekli trabzan yapıyoruz. Zaten çok fazla ördüğüm bir model, birçok videomda yer verdiğim bir model, çoğunuzun bildiği bir model. Bu şekilde şimdi bir sıra batik ipimden, bir sıra beyaz ipimden devam edeceğim. Bu yüzden hemen şöyle kısadan anlatmak istiyorum ki fazla da uzatmayayım videoyu. Şimdi burada yapmamız gereken, şöyle ilmeğimi küçültüyorum. Ardından ilk boşluktan şöyle bir zincirle yukarı çıkıyorum. Yanına hemen 2 tane trabzan yaptım. Ardından diğer yuvaya geçtim. Her yuva için 3 trabzan oluşturacağım. Daha sonra yine batik ipimizle aynı şekilde bir üst sırayı öreceğiz. Burada batik ip kullanmamızın esprisi, her sırada farklı bir renk oluşacak ya da bir iki sırada bir değişecek. Şimdi hep dönerek öreceğimiz için fazla da videoyu uzatmak istemiyorum, fakat hemen şu kısmı bir öreyim. Uç kısma kadar birleştirmesini gösterdikten sonra videomu kapatıp devam etmek istiyorum. Dediğim gibi birçoğunuzun bildiği bir model. Birçok videomda kullandığım bir model. Bu yüzden fazla da uzatmak istemiyorum. Şimdi hemen bu sırayı tamamladıktan sonra yine birlikte devam edelim. Şimdi sıranın sonuna kadar aynı şekilde ördüm. Yine 3 zincirimi çektim ve şuradaki, bakın, ilk başlangıçta yapmış olduğum trabzanın tam tepe noktasından ilmeğimi çıkarıp tığımdaki ilmekten geçiriyorum. Burada bir üst sıraya çıkmak için şöyle 4 zincir çekeceğim. 4 zincir çekmemin sebebi nedir? Hemen onu da açıklayayım. Bakın, dümdüz buradan çıkarsam eğer diğer sırayı da yaptığımda şuradaki ip görünüyor buradan. Denedikten sonra fark ettim ki bunu arkadan geçirmek gerekiyor. Normal şartlarda aslında şu sırayı tamamladıktan sonra bu sıraya geçiyorum, şu anda örmüş olduğum sıraya, fakat şimdi dediğim gibi videoyu fazla da uzatmak istemiyorum. Bu yüzden şöyle bir kare ileriye gidiyorum. Bir kare ileriden ilmeğimi çıkarttım. Yine aynı şekilde devam edeceğim. Bu şekilde örmeye devam edeceğiz bu sırayı da. Bir sonraki sırada da yine aynı şekilde 4 zincir çekip bir sağdan bir soldan yapılabilir. Dediğim gibi bu sırayı tamamlayıp yine aynı şekilde birleştireceğiz. Bir üst sıraya çıkacağız. Bu şekilde örmeye devam edeceğim. İstediğim ölçüye geldiğinde ise bel kısmına geçeceğiz. Diğer detaylarına geçeceğiz. Şimdi bu şekilde uzatmaya devam edelim. Evet, epeyce ilerledik, gördüğünüz gibi. Şu kısım şöyle başlangıç noktamız. İlerledikçe de renk değişti ve böyle güzel bir hal aldı, gördüğünüz gibi. Şöyle hemen iç kısmını da bir göstermek istiyorum. Bakın, bir sağ bir sol yaparak geçirdim ki bu ipi şöyle ön tarafından farklı bir görüntü olmasın diye. Hep aynı yerden geçirdiğimizde şu boşluklarda belli oluyor. Bu da küçük bir not olarak kalsın. Şimdi yine başladığımız kısımdayız. Bu taraftan öreceğiz. Burası başlangıç kısmı, burası bitiş kısmı. Başlangıç kısmında yine şöyle ek yerinden başlayayım. Beyaz ipimle devam edeceğim. Şöyle bir başlangıç ilmeği atarak başlayalım. Şöyle bakın, trabzanın üst kısmından alacağım. Bu yüzden şöyle arkadan geçireyim
hemen ilmeğimi şöyle arkadan tutuyorum. Öne doğru duracak şekilde. Şöyle bir önden bir arkadan alarak lastik formunu vereceğiz bu sırada. Daha sonra yine dolanarak öreceğiz tabii ki. 3-4 sıra boyunca lastik öreceğiz. Bu da lastik örgüsü biraz belini sıkacak, bel kısmını, eteğimize formunu vermiş olacak. Şimdi bu şekilde bir önden bir arkadan devam edeceğiz. Sıra boyunca devam edelim. Daha sonra dediğim gibi 3 sıra olabilir, 4 sıra olabilir. Gidişata göre karar vereceğiz. Aslında 2 sıra bile bakın lastik görüntüsüne vermeye yetiyor. Ama ben burada biraz da daralmasını istiyorum. O yüzden birkaç sıra öreceğim dediğim gibi. Ama şöyle baktığınızda bakın şu kısım lastik formuna giriyor bile hemen 2 sırada. Yani 3 sıra da yeterli olabilir. Dediğim gibi duruma göre 4 sırada yapılabilir. Şimdi bu şekilde bir önden bir arkadan ilmeklerimi alarak ben devam edeceğim. Videomu kapatıp sonrasını yine birlikte öreceğiz arkadaşlar. Evet, lastik kısmını tamamladım. Şuradaki beldeki ilk başlangıçtaki sırayla birlikte 4 sıra lastiğimiz oldu hanımlar. Görüntümüz şimdilik bu şekilde. Şimdi böylece bitirebiliriz. Gördüğünüz gibi tam bir etek formuna girdi. Dilerseniz alt kısmına bir tığlama işlemi yaparak yine bitirebilirsiniz. Bu şekilde tamamlayabiliriz. Ama ben biraz daha detay yapmak istiyorum. Yine şöyle ki renkli ipimle başlayacağım. Burada bir ayarlama yapmamız gerekecek. Hemen şöyle bakın. Dümdüz koyduk eteğimizi. Hatta şöyle biraz daha yaklaştıracağım. Şöyle şu kısımdan bir salopet görüntüsü yapabiliriz. O yüzden sayabilirsiniz. Saymadan yapabilirsiniz böyle ayarlayarak dediğim gibi. Şöyle tam ikiye katladım. Yani ikiye katlı bir şekilde zaten eteğimiz. Hemen sağından solundan ikişer üçer model şöyle elinizle sayarak ayarlayın. Yapacağınız yeri belirleyin. Mesela şu kadar ya da işte birer tane daha küçültüp bu şekilde bir ayarlama yapabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle renkli ipimizi alalım. Şimdi dediğim gibi herhangi bir noktadan başlayacağım. Daha sonra bir ayarlama yapacağım. Yine başlangıç zinciriyle başlayacağız şöyle. Bu sefer iç kısımdan başlayacağım. Bunu dönerek ördüğümüz için hep ön yüzü düz kısmı olmuştu. Şimdi burada da git gel yaparak öreceğimiz için düz yüzüne trabzanlar gelecek. Bu yüzden şöyle yine aynı şekilde bir ilmeğimizi atalım. 3 zincir 1 2 3 trabzan, 3 zincir, pardon burada 4 trabzan yapmam gerekiyor. Çünkü alt kısımdaki görüntüyü yakalayacağım ama lastiğin de formunu bozmamak için 4 tane trabzan atlayıp ilmeğimi bu şekilde hazırlayacağım. Çünkü dediğim gibi lastiğin formu bozulabilir. Daha açık görünecektir üst kısmı yaptığımızda. Bu yüzden 4 trabzan atlayıp yine aralara batarak bakın önden görüntümüz şu şekilde. Hemen tabi bitirdiğimde de göstereceğim sizlere. Sırayı tamamladığımda 4 trabzan saydıktan sonra arasına batıyorum ve yine tekli trabzan yapıyorum. Birkaç tane daha yapalım, duruma göre azaltalım ya da çoğaltalım. Evet, sanıyorum yeterli olacaktır. Şöyle bakın düz kısmını çevirdim.
Şöyle bir iki tane daha yapsam mı? Bir tane daha yapsam yeterli olacak sanırım, tam ortalı bir şekilde. Evet, bu yeterli olacaktır. Şimdi şurada bıraktım ipimi. Beyaz ipime geçiyorum hemen. Şöyle bir başlangıç ilmeği attım burada da. Şimdi şu ilmeğimi tığımdan çıkardım. Bakın, başlangıç ilmeğim. Burada da uzattığım ilmeğim vardı. Şöyle bu ilmeğin içinden geçireceğim bunu. Bunun maksadı nedir? İpi karşı tarafa geçirmek için böyle bir uygulama yapacağım. Şöyle ilmeğimi aldım. İlk yuvadan üst kısma bir zincirimi çektim. 3 zincirimi çektim. Yani bir trabzan yerine geçecek olan. Şimdi yanına 2 tane trabzan yapıyorum. Şimdi bu arada şu ipimi de karşı yöne, şu tarafa geçireceğim. Her yuvaya 3 tane trabzan yaparak devam edeceğiz. Alt sıralarda yaptığımız gibi. Evet, sırayı tamamladım. Bakın şu şekilde. Şimdi son trabzanıma geldim. Son trabzanımı şöyle tam tepeye batacağım. Buradaki kenar kısımlarının düz bir görüntüsü olsun diye. Bu arada bu ipimi şöyle arkaya alayım. Evet, bu şekilde de arkada kaldığından görüntümüz daha da düzgün olacak. Şimdi bildiğiniz gibi bu ipin ucu yok. İlmeğin içinden geçtik çünkü. Şimdi bu ipimizi burada kırmamız gerekecek, beyaz ipimize. Çünkü dediğim gibi düz yönü hep bu tarafta olsun istediğim için bu ipimi burada koparıyorum hemen. Sürekli bir işte düğüm olmasın diye de batik ipimi içeriden yürüterek götüreceğim. Bu ipimi de şöyle iç kısma doğru aldım. Şöyle bakın, boşluktan bir ilmek atıyorum, başlangıç ilmeği. İlk trabzanın tepesinden geçiriyorum. Bakın, bu ip de böyle arkada kalmış oldu. Yine 3 zincir. Aynı şekilde tekli trabzan ya da sık iğne de yapabilirsiniz. Benim buradaki ipim bir tık daha ince beyaz ipe göre. O yüzden trabzan yapıyorum, tekli trabzan. Dediğim gibi sık iğne ile de gayet güzel görünecektir. Şimdi sıra başına geçeceğim bununla, bu şekilde. Sonrasında yine aynı şekilde beyaz iple başlangıç yapıp diğer yöne doğru öreceğim. Birkaç sıra bu şekilde devam edeceğiz. Etek olarak da gayet güzel bir model olacağına inanıyorum ama salopette ayrı bir hava katacaktır mutlaka modelimize. Şimdi şöyle bakın, görüntümüzü hemen göstermek istiyorum. Batik ipin güzelliği burada giriyor devreye. Gördüğünüz gibi her sırada farklı bir renk çıktı ortaya. Şimdi yine beyaz ipime geçiyorum. Aynen alt sırada yaptığıma devam edeceğim. Bundan sonrası birbirini takip eden sıralar olacak. İlik açma derdimiz yok. Örgümüzün görüntüsü ve işte trabzanlı olması bizim işimizi kolaylaştırıyor. Yine aynı şekilde ilmeğin içinden geçiriyorum ki herhangi bir düğümleme derdim olmasın. 3 zincir, ardından 2 tane trabzan yapıyorum. İlk yuvanın örgüsünü tamamladım bile. Şimdi ikinci kısma geçiyorum ve aynen artık alt sırada yaptığımı tekrarlıyorum. Bu şekilde birkaç sıra öreceğim. Kaç sıra olduğunu şu anda ben de bilmiyorum. Gidişata göre karar vereceğim. Örgüyü tamamlayacağım. Daha sonrasında yine sizlerle birlikte devam edelim arkadaşlar. Şimdi ben videomu kapatıp örmeye devam ediyorum.
Evet, hemen şöyle göstereceğim. Bakın şuraya 1, 2, 3, 4, 5 sıra boyunca şu beyaz kısımdan ördük. Şimdi hemen şöyle göstereceğim burayı da. Şöyle bir bütünleme olsun istedim. Ve bu yüzden buraya her trabzanın üzerine sık iğne yapabilirsiniz. Ben yine şu şekilde tekli trabzan yapıyorum. Alt sıralarda bu şekilde yaptığım için. Buradan sonrası kenar kısım olacak yine. Kenar kısımda da zincir kullanacağım. Tam köşe noktaya geldim. Buradan zincir çekiyorum. 4 tane çektim diğer yanda da. Bu şekilde 4 olabilir, 5 olabilir. Aralara batarak şöyle sık iğne ile geçiş yapıyorum. Bu kısmı da bu şekilde tamamlayalım. Burada ipimizi koparacağız. Şimdi askı kısmına geçeceğiz. Askı kısmında da dümdüz trabzan kullanacağım. Herhangi bir detay olmayacak. Yine beyazla devam edeceğim. Burada kalan iplerimizi de her örgümde söylediğim gibi arka kısımda şöyle ilmeklerin arasından geçirdikten sonra keselim. Ya da şöyle bakın, bu ip zaten kısa bir ip. Şöyle tamamen geçirebiliriz. Hem örgünüzün arka kısmı da temiz görünecek bu şekilde. Bakın bu da buradan geçmiş bir vaziyette. Bunu da hemen dibinden kesebilirim ki zaten şu kısım, bu beyaz ip geçmiş olduğu kısım. Evet arkadaşlar, arkanın görüntüsünü de gösterdikten sonra yine öne dönüyoruz ve şöyle ki tam ortalayalım şu ön kısmımızı. Beyaz ipimizi alalım. Tam orta kısmından başlayacağım. Hemen şöyle bakın. Şu şekilde kenarlarının eşit olduğuna bir emin olalım önce. Daha sonra birer birer şöyle getiriyorum. Saymadan yapıyorum. Çünkü aşağı yukarı aynı olacak. Dediğim gibi ince bir askı yapacağım. Tam ortadan başlayacağım. Tam orta kısım değil aslında. Ortalayıp başlıyorum. Şöyle ilk trabzanımı yaptım. Her trabzanın tepesine bir kez batarak düz bir görüntü elde edeceğim burada. Şöyle bir görüntümüz olacak bakın. Arka yöne battıklarımızı da önden ilmek alarak yaptıklarımızı da hep aynı şekilde örüyoruz. Şimdi tekrar bir bakalım. Tam orta kısmı şöyle. Önce bir kenarlara bakalım tam eşit mi? Ki bu işlemi sayarak da yapabilirsiniz arkadaşlar. 2, 4, 6, 8 tane trabzanımız olmuş. Bu da bizim için sanırım yeterli olacak. Hatta şöyle bir tane daha yapalım. Şimdi birkaç sıra boyunca şöyle çeviriyorum ve devam ediyorum. Birkaç sıra bu şekilde örelim. Daha sonra bu kısmı da ikiye ayıracağız.
Evet, şöyle bakalım hemen. 5 sıra boyunca örmüşüz. Tekrar bir üst sıraya çıkıyoruz. Evet, 4 tane ördük burada. Şöyle 5.'ye de batıyorum. Daha sonra 5 trabzanı yaptıktan sonra geri döndüm. Tekrar 5 trabzanı bu şekilde döne döne öreceğiz arkadaşlar. Ta ki istediğimiz ölçüye gelinceye kadar. Bu nedir? İşte salopetin üst kısmının ölçüsü. Göz kararı yapacağız tabii ki. Belli bir ölçü yok. Ama aşağı yukarı da zaten belli olacaktır görüntüden. Şöyle de bir uygulama yapabilirsiniz. Eğer varsa hazır giyim elinizde, uyguladığınız yaşa uygun, mesela diyelim ki 3 yaş yapıyoruz bunu. Aynı şekilde eteğini de belini de işte ölçerek yapabilirsiniz. Dediğim gibi belli bir ölçü olmadığı için, maalesef belli bir ölçü olmadığı için bu şekilde hazır giyimlere de ölçerek yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bu kısmı böyle uzattıktan sonra diğer kısmı da aynı şekilde uzatacağım. Şimdi burayı tamamlayalım. Daha sonra diğer kısma geçelim. İlk kısmı tamamladım. Şimdi ikinci kısım için yine şöyle bir başlangıç ilmeği atacağım. Şimdi burada bildiğiniz gibi alt sırada 9 tane trabzanım vardı. Ve sağ taraf için 5 tane yaptım trabzan sayısını. Şimdi burada da ilk trabzanımı buradaki son trabzanla aynı noktaya batıyorum, bakın. Yine 5 tane trabzanım olacak sıra sonunda. Bunu da bu şekilde 5 trabzan üzerinden uzatacağım. Aynı şekilde tamamlayacağım. Gördüğünüz gibi ilk trabzanımız hep zincirden oluşuyor. Sıranın ilk trabzanı. Yine zincir tepesine batarak son trabzanımızı yapıyoruz ve bu şekilde uzatarak devam ediyoruz. Evet, askılarımızı tamamladık. Görüntü şu şekilde. Önce şöyle arkasından, daha sonra önünden görelim. Şöyle 2 tane düğme yaptım arkadaşlar. İkisi de açılıp kapanabilen. Yine böyle isterseniz uzun, isterseniz kısa kullanıma uygun. Askının da boyunu ayarlamak için çift düğme kullandım. Evet. Salopet elbisemizin yapılışı bu kadar kolay, basit, gördüğünüz gibi arkadaşlar. Umuyorum ki beğeneceğiniz ürünler arasında başlarda olacaktır. Zira ben çok sevdim. Gerçekten güzel bir elbise, salopet oldu arkadaşlar. Evet, tamamladığımıza göre her videomda söylediğim gibi, eğer hala kanalımıza abone değilseniz abone olmanızı rica ediyorum. Yayınlanan videolarımızdan haberdar olmak içinse bildirimleri açmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Daha sonraki videolarımızda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.